Aslında biraz risk aldık. Evet, Antalya Havalimanı bir hayli kalabalık. Evet, biraz önce anons edildik, o yüzden konuşmamız yarım kaldı. En büyük tedirginliğimiz buydu. Bu firmalarda en çok sorulan şey bu bagajları ne kadar takıntılılar. Görevliler iki kolu da kontrol ettiler. Büyük çanta, el çantası gibi sokmaya çalışacak olanlar da var gibi gözüküyor şimdi, bakalım ne olacak. Yani uçaktakiler kusura bakmasın, hanım kıymetli. Gezelim, görelim, bir taraftan da eğlenelim ve farklı bilgiler edinelim diyorsanız kanalımıza abone olmaya davet ederiz sizi. Evet, herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün erkenden yola çıkıyoruz. Evet, valizlerimizi aldık. Antalya Havalimanı'na geldik. Size bir deneyimimizden bahsetmek istiyoruz. Yolcu sorumluluğunda aktarmayı deneyimleyeceğiz aslında bu seyahatimizde. Çünkü Antalya'dan İtalya bölgesine direkt uçuş yoktu. Bu sebeple ilk başta Viyana'ya, Viyana'dan aktarmalı olarak da Venedik'e geçeceğiz. Siz de görüyorsunuz internette uçak alırken yolcu sorumluluğunda aktarma olarak bir kısım var. Genelde yolcu bunu kendisi alıyor iki ayrı firmadan ve yolculuğunu gerçekleştiriyor. Biz de bunu deneyimlemek zorunda kaldık diyelim. Antalya'dan direkt uçuşla Venedik'e gidemediğimiz için mecburen Viyana'ya, Viyana'dan da Venedik'e uçacağız. Deneyimlerimizden birincisi yolcu sorumluluğunda aktarma. İkinci uçuşumuz Ryanair ile gerçekleşecek. İlk defa Ryanair ile uçacağız ve bununla ilgili eminim ki hepinizin kafasında bir soru işareti vardır. Bunu deneyimleyip hem de size göstermek istedik. Hani uçuş rahat mı, nasıl gerçekleşiyor? Evet, şimdi sizlere Antalya Havalimanı'nı çekelim. Buradan da uçuşumuza yaklaşık 1,5 saatimiz var. Bu sırada bununla alakalı sizlere bilgiler verelim. Evet, Antalya Havalimanı'nın ilk önce girer girmez sizi bir kontrol ettikleri peronlar var. Sonra da check-in'ınızı yapıyorsunuz. Online yaptıysanız direkt yukarıya doğru çıkabilirsiniz. Pasaport kontrolünden sonra duty free başlıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde gibi pasaport kontrolünden önce bir duty free'si yok. Pasaport kontrolünden sonra uçak vaktiniz gelesiye duty free'den ya da diğer yerlerden alışverişinizi yapabilirsiniz. Antalya Duty Free'si aslında oldukça kapsamlı, büyük. Fiyatlar konusunda tabii ki tek tek bakmak lazım. Bazı fiyatlar Rodos'taki Duty Free'de daha uygundu. Ama burası çok çeşitli, birçok ürün var. Aynı zamanda da buradan yurt dışına giderken de hem Antalya ile alakalı hem de Türkiye ile ilgili hediyelikler bulabiliyorsunuz aslında bu havalanın içerisinde. Her havalimanında ülkenin değerlerine göre duty free'si de şekilleniyor açıkçası. Ama Antalya Havalimanı, Kadir'in dediği gibi de bayağı çeşitli. Çünkü buraya çok fazla turist geliyor gerçekten Antalya'ya. Yıl içerisinde değil mi? Yaz ayları hele Evet. inanılmaz kalabalık oluyor. Dünya markaları, parfümleri, kozmetiklerini bulabilirsiniz açıkçası. Hatta çikolatalardan içeceklere kadar her şey burada var. O zaman ileriye doğru gidelim, size kafeteryaları gösterelim. Hadi bakalım. Evet, Antalya Havalimanı ile alakalı sormak istedikleriniz olursa ya da tavsiyeleriniz, burayla alakalı beğendikleriniz varsa yorum eklerseniz, katkı sağlarsanız seviniriz. Evet, genellikle yolcu sorumluluğu aktarmalarında toplam uçuş süresi uzun olduğu için erkenden geldik. Şöyle baktığımız zaman Antalya Havalimanı'ndaki su 2,5 euro, yiyecekler 5 euro ile 9 euro arasında değişiyor. Cipsler de var bu kısım içerisinde. Onlar da 4 ile 5 euro arasında. Eğer Antalya Havalimanı'nda bunları değerlendirmek isterseniz fiyatlar bu şekilde. Sabah saat erken saatlerde uçuşumuzu aldık ama bir de Antalya Havalimanı'na gelirken de çok kalabalık olabiliyor. Erken gelmekte fayda var. Siz Antalya Havalimanı'na dış hatlarda uçacaksanız erken gelin. En az 2,5-3 saat öncesinde burada olun. Şimdi oturacak bir yer bulalım ve de bu yolcu sorumluluğu aktarma durumları nasıl oluyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Gerçekten bunlar önemli bilgiler oluyor. Evet, inşallah bu bilgiler de sizin işinize yarar. Orta kısımda da bu şekilde oturacak yerler bulunuyor. Biz daha önce burada uzun süre beklediğimizde hatırlarsanız Viyana videosunun girişinde burada oturup dinlenmiştik. Burası gayet keyifli oluyor çünkü oldukça ferah.
Evet, kapıların olduğu yerde VC imkanları da bulunuyor. Her iki tarafta da hem sağlı hem sollu olmak üzere. Bugün Antalya Havalimanı oldukça kalabalık gerçekten. Çekim yapmak için sakin yerler kovalıyoruz. Neyse sonunda bir tane sakin bir yer bulduk. Size uçuşlarımızın detaylarından bahsetmek istiyoruz. Biraz daha açalım konuyu. Şimdi ilk önce biz Venedik ve Milano'ya gitme kararı almıştık. Milano biletimizi direkt dönüş olarak bulduk. Gidiş olarak da Venedik'e direkt uçarsak hem zamandan tasarruf etmiş olacaktık hem de daha az yorulmuş olacaktık. Biz de biraz araştıralım dedik. Venedik'ten aktarmalı uçsak ne olur diye. Sabiha Gökçen aktarmalı. Milano'dan direkt uçuş Antalya uçak bulduk. Onun içinde Mümkün değil ya. Yani. Antalya Havalimanı gerçekten inanılmaz kalabalık. Bir yerde oturup size rahat rahat anlatmak istiyoruz uçuş detaylarımızı ama yer bulamıyoruz. Antalya'dan Venedik'e direkt uçuş yoktu. Aktarmalılara baktık. İstanbul üzerinden aktarmalı uçuşlar hem çok pahalı, uygun fiyatlılarda tükenmişti. Onun için de yolcu sorumluluğunda aktarmayı deneyimlemek istedik. Viyana'ya gideceğiz Antalya Havalimanı'ndan. Viyana'dan da Ryanair ile Venedik'e geçeceğiz. Aslında iki deneyimi beraber yaşayacağız. Hem Ryanair ile daha önce uçmamıştık, onu deneyimleyeceğiz. Hem de yolcu sorumluluğunda uçuş seçerek aslında biraz risk aldık. Skyscanner, Google Fly gibi sitelerde görüyorduk yolcu sorumluluğunda aktarmayı. Tam olarak detaylarını bilmiyorduk. Uçuşumuz böyle olduğu için birazcık araştırdık hem de size bilgi vermek istedik. Genellikle iki firma ile uçacaksanız ayrı ayrı sitelerinden ya da başka sitelerden uçuşlarınızı alıyorsunuz. Tamamen sizin kontrollerinizde. Buradaki önemli noktalardan birincisi bir kere aktarma yapacağınız ülkenin vizesine sahip olmanız gerekiyor. Schengen vizesine sahip olduğumuz için Viyana'dan aktarma yapabiliyorduk. İngiltere'den aktarma mesela yapamıyoruz. İngiltere vizemiz olmadığı için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer nokta Skyscanner'de 1 saat aralıklı uçuşlara kadar size gösteriyor. Lütfen siz buna dikkat edin alırken. Neden? 1 saatte aynı havalimanının içerisinde bir de havalimanı büyükse aktarma yapmanız gerçekten çok zor. Biz de 1 saat süresi gerçekten çok az olduğu için araya en az 3,5 saat koyduk. Bakalım çok merak ediyorum. Şu an uçuşumuz rotarlı gözükmüyor. İnşallah da rotar almayız. 3,5 saat bana riskli geliyor hala. Ama daha uzun saatler de vardı. Ona da dikkat edin. Aslında ikinci önemli hususu da bu herhalde. 16 saatlik hatta 24 saatlik bile aktarmalar var. Biletinize dikkatli alın. En önemli şey saatler ve o gittiğiniz havalimanının durumu. Şimdi bu birinci deneyimimizi yaşayacağız bakalım. İnşallah uçağımızı kaçırmayız. Evet, biraz önce anons edildik, o yüzden konuşmamız yarım kaldı. Direkt olarak online check-in yaparak geldiğimiz için, kabin boylarla geçtiğimiz için pasaportlarımızı tekrar bakmak istediler. O yüzden kapının olduğu kısma geldik. Zaten kapı da açılır açılmaz hemen son çağrı için, giriş için anons yapılıyor şu anda da. Evet, yoğun, heyecanlı bir gün bizi bekliyor. Şimdiden bu şekilde start verdik. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Aynen öyle. Bu arada havalimanında kesinlikle anonsları dinleyin. Çünkü anonslar sizinle ilgili olabiliyor. Bunu da burada görmüş olduk. Yani hiç de beklediğimiz bir şey değil. Genelde hiç anonsları şey yapmayız ama anonslara dikkat etmek gerekiyor. Kapı açılır açılmaz son çağrıya geldi. Şimdi sıraya gidelim, hadi bakalım. Hadi sırada devam ederiz anlatımlara. Aktarmalı uçuş yapacağımız için uçağın rötarlı olmaması bizim için çok iyi oldu. Evet. Yani en büyük tedirginliğimiz buydu. Evet, Antalya Havalimanı bir hayli kalabalık. Aktarmalı uçuşlarda gideceğiniz zaman sabah uçuşlarını tercih etmekte fayda oluyor. Evet, şu an uçağa biniyoruz. Hemen bu anda kaydetmek istedim. Aynı şekilde indik diye de derim. Evet, uçuşa az kaldı. 10 dakika sonra falan kalkacağız. Buradan Viyana'ya geçiyoruz şu anda. Viyana'dan da Ryanair ile beraber Venedik'e geçiş yapacağız. Umarım yetişebiliriz. Bu uçuş bile bayağı bir koştur oldu. Evet, Antalya Havalimanı içerisinde size birinci deneyimimizden bahsetmiştim. İki önemli deneyim yaşayacağız bu video içerisinde aslında biz. Şimdi birinci önemli deneyimimiz yolcu sorumluluğunda aktarmaydı. İkinci deneyimimizden bahsederken biz anons ettikleri için ara vermek zorunda kaldık. İkinci deneyimimiz ise Ryanair ile uçmamız.
Çünkü ilk defa deneyimleyeceğiz. Siz de uçak firmalarına bakarken çoğunlukla görüyorsunuzdur. EasyJet, Wizz Air, işte Ryanair gibi firmalar var ve gerçekten çok uyguna uçuyorlar. Hatta sırt çantasıyla seyahat edenlerdenseniz inanılmaz uyguna Avrupa'yı, hatta dünyayı bile gezebilirsiniz bu firmalarıyla. Onlara Viyana Havalimanı'nda bahsedeceğiz o kısmın içerisinde. Ryanair'in fiyatı, EasyJet'in fiyatı ve WizZet'in hem üyeliği hem de kabin fiyatlarıyla beraber kıyaslama yapacağız Viyana'ya vardığımız zaman. Hadi diyelim o zaman. Yalnız indik ama hava serin buralarda. Uçuş iyiydi. Yalnız inerken biraz sert indi. Bir de beklediğimizden hava biraz daha soğukmuş Viyana'da. İtalya'da böyle olmaz umarım ya. İnşallah. Viyana'ya indik. İner inmez sağ tarafa doğru pasaport kontrolleri var. Sol tarafta transfer yazıyor ama uçak transferi değil, uçuşlar için transfer otobüslerinin olduğu yermiş. O yüzden biz gene pasaport kontrolüne gireceğiz. Tekrar içeriden pasaport kontrolüyle beraber gate kısımlarına geçeceğiz. Pasaport kontrolleri olmadan geçilir diye tahmin ediyordum. O şekilde değil gibi gözüküyor şu anda. Yine bir bakalım. Ben belki böyle pratiktir, hemen hızlıca olur tahmin ediyordum ama şu an için pasaport kontrolüne yine giriyoruz. Sanırım yurt dışı uçuşu olduğu için her halükarda pasaport kontrolüne sokuyor da olabilir. Evet, ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta bir ülkeye giriyorsun ki olayı da var. Hani bir aktarma yapıyorsan aktarma yaptığın yerin de vizesine sahip olma durumu da olduğu için zaten. Evet, olabilir. Burada gene ikiye ayrılıyor. Biz gene Old Passport yazan yerden gideceğiz. Pasaport kuyruğu bayağı uzun. İnşallah tekrar check-in için ofise çağırmazlar. Yani ofise girersek tekrar pasaport kuyruğuna girmemiz gerekebilir. Valla deneyimlerimizi paylaşacağız. Ben tahmin etmiyorum açıkçası. Sun Express'te de direkt olarak hani tekrar ikinci bir check-in yapmadan direkt olarak gate'lere geçebildik. Yine Ryanair'de de bu şekilde olacağını tahmin ediyorum. Sebebi kabin bagaj aldığımız için. Tabii eğer zaten bagajınız varsa mutlaka bagajınızı vermek için tekrar check-in'e girmeniz gerekiyor. O yüzden bu tür aktarmalarda bagaj da veriyorsanız ekstra bunu hesap etmek gerekiyor. Aklınızda muhakkak bulunsun. Biz bile 3 saat aldık ama gene de tedirginiz. Çünkü aradaki mesafeyi bilmiyoruz, gate'i bilmiyoruz. Ryanair firması da her şeyi ücretli biliyorsunuz. Check-in'inizi yapmamanızdan ya da ekstra bagajdan bile bir hayli ücret talep ediyor. O yüzden de yani uygun uçak bileti bulmuşken onu da uygun halde tutabilmek de önemli oluyor aslında. Ofise insek bile vaktimiz var aslında. Çünkü Sun Express rotarlı olsaydı biz riske girecektik. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Nazarda değmesin evet. şimdi. Ama yine 20 dakikalık bir rotar oldu. Zaten çoğu uçuşta da bu şekilde. Mutlaka bir yarım saat 20 dakika istemsiz rotarlar olabiliyor. Yani 3 kişiyi bekledik uçakta. Öyle olunca yarım saate yakın geç kalktı. Yalnız biz tam zamanında girmişiz. Akın akın geliyor insanlar. Muhtemelen 1-2 uçuş daha indi. Viyana sanki evimiz gibi geliyor. O kadar çok geldik ki buraya. 2 kez geldik ama ikisinde de uzun kalmıştık. Gerçekten çok sevdiğimiz bir şehir. Viyana videolarımızı muhakkak izleyin. Viyana serimizi de izleyin muhakkak. Gerçekten güzel bir şehir. Evet, Viyana gez gez doyamadık. Doy doy gezemedik. Bir de gez gez doyamadık değil mi? Aynen, gez gez doyamadık. Bir de doy doy da gerçekten. Evet. Bütün restoranlarına da girdik. O videoyu da izleyin. Evet, gerçekten çok güzel videolar oldu. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Çıkışa doğru gidiyoruz. Sağlı sollu zaten gate'leri görüyorsunuz ama oradaki gate'ler yani uçağa binişler için. Biz tekrar çıkışa doğru gideceğiz. Çıkıştan check-in'imizi zaten online olarak yapmıştık. Oradan gate'e doğru yönlendirecek. Zaten uçuşumuzda şu anda 2,5 saat var. 2,5 saatte bizim için yeterli olacak zaten. Havalimanının içindeyiz. Ama eğer bavul verecek olsaydık bir saat daha önce bir uçuş ayarlamakta fayda olacaktır. Hadi bir an önce girişlerimizi yaptıralım değil mi? Oradan geçelim.
Evet, eğer bagajlarımız olsaydı buradan alacaktık. Daha önce geldiğimizde bagaj da vermiştik. Bagajlar çok hızlı bir şekilde geliyor burada. Zaten gördüğünüz gibi Viyana Havalimanı sakin bir havalimanı. O yüzden girişler, çıkışlar, bagaj alma işlemleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Viyana Havalimanı sakin, evet. İşler hızlı bitiyor. Yani oyalanmadan hızlıca valizinizi alabiliyorsunuz, pasaportunuzu yapabiliyorsunuz. Ama mesela Berlin Havalimanı'nda sadece içeri girmeniz, valizleri teslim etmeniz, valizleri vermeniz ya da kontrolü 2 saat bekledik ayakta. Yani havalimanlarının kesinlikle yorumlarını okuyarak aktarmayı deneyin. Aklınıza bulunsun. Evet, Berlin'de dediğin gibi doğru. Hem bavul vermek için saatlerce bekleniyor. Bavulu verenler için kabin bagaj ve el bagajlarının kontrolü de 2,5 saat yakın da rahat durduk yani Evet. orada. Bakalım şimdi nelerle karşılaşacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bu kadar büyük bir bagajla gelirseniz seyahat etmesi zor olabilir. Bu tür tarzda Avrupa seyahatlerinde en ideali kabin boy. Ama hanımın hoşuna gitti. Bir dahaki seyahatte muhtemelen böyle bir bavul isteyecek gibi. Bunu sürmek zor olur ama. Bunun içini bilmen lazım artık, otobüs gibi. Aynen. Karavan gibi. Evet, Viyana deyince akla gelen ilk şey tabii ki şnitzel. Şnitzeli çoğu kafede deneyimledik biz buradan. Viyana Kafe ve Restoranlar serimizde bunu bulabilirsiniz. Özellikle Figül Müller'deki şinitsel. Buranın esas ünlü şinitseli. O da hemen arkamızda görüyorsunuz. Onu denedik. Viyana'ya gelecekseniz de o videomuzu muhakkak izleyin. Evet, Viyana serisini kaçırmayın. Viyana'yı seviyoruz ya. Aktarma yapacağız ama Viyana'ya ayrılasımız gelmiyor gibi sanki. Aynen. Zaten uçuşu da kaçırırsak burada kalacağız gibi. Hadi bakalım. Hadi. Hello. Do you know where is the Ryanair Venezia? Terminal 1. Thank you, thank you. Evet, exit yazan yerden takip ettik. Tabii komple exit değil. Hemen zaten burada da airport servis kısmı içerisinden Ryanair'in hangi terminalden kalktığını sordu. Terminal 1 olduğunu söyledi. Terminal 1 de hemen karşımızda. Oraya doğru gidiyoruz. Çok fazla vakit kaybetmedik şu anda. Yani komple sırayla beklemeyle beraber muhtemelen yarım saat oldu değil mi şu anda? Bakalım. 15 dakika oradan, 20 15 dakika oradan, dakika. 35 dakika olmuş tam. 35 dakika evet var. 35 dakika olmuş. 10 dakikada kontroller desek 15 dakikada. Hadi biz gidelim. Hadi gidelim. Terminal 1 kısmına girdik. Hemen bu kısım içerisinde Ryanair, Vizi, EasyJet tarzındaki firmalar var. Ve de bunların hemen ön taraflarında belirli cihazlar var. Eğer uçağa bir bavul bırakmak istiyorsanız kendiniz hızlı bir şekilde valizini teslim etmeniz için aslında kullanılıyor. Hızlı bir şekilde check-in yapabiliyorsunuz. Hemen barkoddaki biletini okutuyorsunuz. Size bir çıktı veriyor. Bu çıktıyla beraber valizinizi etiketleyip hemen iç kısımda bulunan görevliye, hatta var değil mi görevliler? Evet. Aynen. Hemen iç kısımda verilen görevliye direkt olarak götürebiliyorsunuz. Yani işlem çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Zaten aslında olay da bu. Mümkün olduğunca personel ve iş gücünü azaltarak uçak biletini daha uygun hale getirilmeye çalışıyorlar aslında. Şimdi biz tabii ki de gate'in o tarafa doğru geçmeye çalışıyoruz. Oraya geçtikten sonra da bu firmalarla ilgili bilgi vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, kaça aldık, nelere dikkat ettik, nasıl Aynen. kabine ekledik, bunlarla alakalı bilgi vereceğiz. Biz de bir taraftan da uçağı kaçırmayalım. Gate'de hemen anlatalım size. Boarding testi burası. Burada da gösterildiği gibi QR kodunu ya da böyle barkodunu okutuyorsunuz. Bagajlarınızı etiketleyebiliyorsunuz. Check-in'inizi daha hızlı yapabiliyorsunuz. Hadi devam edelim. Oo, ne güzel koktu ya. Parfümlerin hepsi karışmıştır muhtemelen ama yine de çok güzel koktu. Fiyatları 49, 19, 29, 39 diye gidiyor. Antalya Havalimanı'nda bahsettiğim gibi pasaport kontrolünden önce bir duty free'si yoktu oranın. Ama burada hem pasaport kontrolünden önce bir duty free var, sonrasında da olduğunu düşünüyorum. Burada da parfümler indirimdeydi. Size onları gösterdik genel. İşte 19 Euro'dan 49 Euro'ya kadar olan parfümler var. Bir de buradaki Duty Free'de şöyle bir durum var. Şöyle şu tür tarzda QR kodlar var. Hemen çevireyim. Bu QR kodlarla beraber uygulamayı indirdiğinizde, kayıt oluşturduğunuzda %10'luk bir indirim veriyor. Yani aldığınız tüm ürünlerden %10 düşüyor aslında. O yüzden de aklınızda bulunsun. Yapması da çok zor değil. Pratik, hızlı bir şekilde formu doldurarak yaptığınız üretin %10'unu indirimli olarak yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada da değişik ürünler var. Özellikle tasarım ürünleri. Yani üzerinde Viyana yazan hediyelik eşyalar ya daha bir hatıra götürebilirsiniz aslında buradan. Nereye gittin ya?
kıyaslayamadım. Ama Milano Havalimanı'ndaki duty free'den de bakabiliriz. Of ya, hep bu ihtimaller bizi öldürüyor şimdi. Orada bulamazsam bu indirimde bittik. Terminal 1'in Sea Gate'ine doğru gidiyoruz. Oradan uçacakmışız. Ve burada pasaport kontrolü olmadı. Büyük ihtimal Avrupa içi uçuşlar için pasaport kontrolü yapmıyorlar. Direkt elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Sadece valiz kontrolü oldu. O kadar. Evet. Hadi şimdi gate'e gidelim. Orada da size bilgileri verelim. Yolcu sorumluluğunda aktarmayı başarıyla tamamladık. Yalnız sadece bunu şurada belirtelim. Kesinlikle minimum 3,5 saat olmalı. İkinci deneyimimizi ise şimdi yaşayacağız. Ryanair ile uçacağız. Türkiye'de de siz bilet bakarken de uygun fiyatlı firmaları göreceksiniz. Mesela bunların içerisinde en çok Wizz Air var. EasyJet var. Bu bizim gittiğimiz Ryanair var. Bunların menşeisinden ilk önce bahsedeyim. Wizz Air Macaristan'ın firması. Şu an gideceğimiz Ryanair Dublin, yani İrlanda'nın. EasyJet de İngiltere'nin. Hatta şöyle, bunlar uçuşları çok uyguna getirerek insanları daha sık seyahate aslında ulaştırmış oluyor. Güzel bir imkan sağlamış oluyor. Tek sıkıntısı sırt çantasına izin veriyor sadece. Onun da belli koşulları var, ona bakmak lazım. Onun dışında aldığınız kabin fiyatları biraz yüksek olabiliyor. Ama bu yıl şöyle bir şey yaptı Pegasus ve Sun Express özellikle. Kabin boyu bagajlarını kaldırdılar. Yani aldığınız her ekonomik bilete ekstra bir de kabin boyu almanız gerekiyor. Hani bu saatten sonra bu firmaları düşünebilir miyiz? Bu aslında seyahatimize karar vereceğimiz bir şey. Ryanair gibi firmalar konforlu mu, sıkıntısız uçuyor mu? Uçuşu da önemli. Şimdi bizim gideceğimiz yer 1,5 saatlik olduğu için denemeye değer. Acaba Avrupa ülkelerinde 3,5-4 saatlik yolculukta değer mi? Bunların hepsini değerlendirmiş olacağız. Evet, şöyle bir bakalım biz kaça almışız ekstra paketlere. Evet, Sun Express'te genel Sunlight aldık biz. Ekstra bagajları, yani kabin bagajları gene ekstra olarak ekledik. Bu da 300 ile 450 TL arasında değişiyor. Evet, Ryanair'den uçuşumuzu 23 Euro'ya aldık biz. Tabii ki bunun ayrı ayrı paketleri var. Basic, Regular Plus ve Flexi Plus olmak üzere. Sadece kabin eklesek ne kadar olur diye baktık. Evet, Ryanair'da ekstra kabin bagajları eklemek için 11'er Euro vermişiz. EasyJet'te fiyat biraz daha yüksek. Kıyaslamak için ben şöyle bir araştırmıştım bunu. EasyJet'te de fiyat 36,99 Euro. Tabii bunların boyutlarına da mutlaka bakın. Firmadan firmaya bunların boyutları ve kiloları da değişiyor aynı şekilde. Evet, Wizz'den de bahsedelim hızlıca. Wizz'de de şöyle bir durum var. Bu Wizz'in aslında bir üyelik sistemi var. Aylık 10 Euro'ya ve de 5 Euro'ya aylık belirli bir miktarda bu discount üyeliğine sahip olabiliyorsunuz. Eğer çok uçuyorsanız ve Wizz'i tercih ediyorsanız hem bilette indirim yapıyor hem de bagajlarda indirim yapıyor aslında WizzJet. Check-in bagajı 23 Euro'ya değişen fiyatları var. Tabi bunlar tahmini aklınızda yer alsın diye verdiğimiz bilgiler. Uçacağınız bölgeden bölgede çok ufak miktarlarda değişiklik gösterebiliyor aslında. Uçuşumuz iyi geçerse bir de Wizz Air'e şans vermek istiyoruz. O da Macaristan uçuşu olur. Zaten söylediğim gibi menşeisi Macaristan'da. Evet, bu sırada bize abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, beğenilerinizi de yorumlarınızı da bekliyoruz. Sizin de tecrübeleriniz olumlu olumsuz varsa yorumlara yazın lütfen. Bizim de ilk mesela Wizz Air ile ilgili varsa bunları bilmek isteriz yorumlarınızda. Biz de onların önlemlerini alırız. Evet, teşekkür ederiz. Hadi bakalım diyelim o zaman. Hadi bakalım. Evet, bu sırada bu videoda Venedik'e gidiyoruz. O yüzden de bu Venedik videosunu da kanaldan izlemeyi unutmayın. Aynen, Venedik, Milano, Como, sonra tekrar Milano, Milano'dan dönüş. Onun için lütfen bu serimizi kesin muhakkak izleyin. İtalya serisi olmuş olacak. Şimdi Ryanair'in gate'in oraya geldiğimizde ben videolarda şöyle bir şey görmüştüm. Sen de hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bagaj boyutlarının ölçüldüğü bir sistem vardı. Bir de insanlar ikiye ayırıyorlardı. Kabin bagajı alıp kabin bagajı almayanlar olarak. Şu an öyle bir prosedür işlediğini görmüyorum. Şu an sanırım bir 5-6 dakikaya açılır değil mi gate'ler? Evet. Daha yok. Bu firmalarda en çok sorulan şey bu bagajları ne kadar takıntılılar. Sanırım bu Viyana'daki havalimanında, eğer tabii süreci yine sizinle paylaşırız, boyutların ölçülmesi gibi bir durum şu ana kadar söz konusu değil. Dikkat ederek gelin. Çünkü değil mi, sırt çantasının boyutları çok önemli oluyormuş ve cezai işlemleri de çok yüksekmiş. Özellikle kamp çantaları ve de askeri büyük çantalar oluyor ya, resimlerini çizip üzerlerine çarpı koyuyorlar. O standı şu an buraya koymamışlar. Bakalım, belki açılınca bakacağız duruma. Acaba taşıyor olabilirler mi? Bana da orada komik gelmişti ama kendi gate'leri acaba burası mıdır standart? Hani ve taşıyorlar mıdır gelirken? Ya da sürekli değiştiği için mi taşıyorlardır bilmiyorum ama şu an yok.
Evet, bu aparatı koymuşlar buraya. Üst kısmı el bagajı için, alt kısmı da kabin bagajı için. Yani biraz önceki bahsettiğimiz bu yoktu bu kısım içerisinde. Buraya getirmişler. Evet, biraz önceki bahsettiğim kamp çantası ve de asgari ya da spor çantası dediğimiz bu çanta buraya girmeyecek kadar büyükse bu kısım alınmayacaktır diye ibare konulmuş. El bagajı için 40, 20, 25, kabin bagajı için 55, 40, 20 santim olarak söylenmiş. Ağırlıkla alakalı herhangi bir ibare eklenmemiş bu kısma. Evet, gate açıldı şimdi. Burada 2 tane sıra var. Bir tanesi priority, birisi non-priority. Aslında biraz önce bahsettiğimiz şey ikiye ayırıyorlar. Kabin bagajı olanlarla sadece el çantası olanlar demiştim ya. Evet, burada da ayırıyorlarmış. Aynı şekilde de çanta boyutlarının olduğu bir desk de getirmişler. Görevliler iki kolu da kontrol ettiler. Kabin boy ve sırt çantası olan, özellikle sırt çantası olan kısımlarda şu ana kadar kimse uyarmadılar ve büyük kamp çantalarım oluyor. Evet. Onlardan da olanlar vardı. Aslında tam büyük değil de orta kamp çantası denilebilir ama Evet. yani bu el çantası kategorisine girmiyor aslında. Aynen. Bakalım ne olacak. Bazı kişiler tedirgin oldular. Eşyaları boşaltıp yeniden yerleştirenler de var. Tedirgin olmayanlar da büyük çanta, el çantası gibi sokmaya çalışacak olanlar da var gibi gözüküyor şimdi. Bakalım ne olacak. Meraktan gittik baktık çünkü o biraz önceki bahsettiğim büyük çantalılar bir anda sıradan kayboldu. Şöyle bakınca bizim beklediğimiz sıranın hemen sol tarafına geçmişler. Onları oraya almışlar. Çantaları sığdırmaya çalışıyorlar ama tabii oraya aldıkları çantaları sığmadığı için ekstra ücret alıyorlar. Yani 50-56 euro civarlarında. Yani çünkü check-in geçtikten sonra yani biz buna ne kadar verdik? 11 euro verdik. Evet. 5 katına çıkıveriyor. Hazırlıklı olmak lazım. Ona göre çantayı hazırlamak lazım. Yani herkese yapmıyorlar bunu. Çantası gerçekten anormal derecede büyük olanlar geliyor buna. Yani ufak tefek bence santimler dahil değil buna. Gözle seçti çünkü ama böyle 4-5 kişi seçmiş demek ki. Onlar bir anda kayboldu. Cezalarını ödediler. Aklınıza bulunsun. Evet. Ya bunlar çok büyük tecrübeler. İnşallah bu videoyu izliyorsunuzdur eğer bu hava yolunu tercih edecekseniz. Böyle risklere girmeyin lütfen. Aslında girmek çok keyifli. Ben de çok merak ederdim. Ama cezai işlemi çok yüksek. Evet, şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Boarding pass'lerimizi okutturduk. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık ama bunun sebebi priority olmasından kaynaklı. Yani ekstra kabine aldığınız zaman priority sekmesine giriyorsunuz. Bu da avantaj sağlıyor. Niye? Dikkat çekmiyorsunuz ama non-priority'seniz ve de eşyanız büyükse, el bagajınız büyükse direkt seçiyorlar ve de ceza işlemi yani boyutsal farkının ücret farkını hemen alıyorlar orada. Kadir'in de dediği gibi check-in kısmında almazsanız sonra da cezasını ödemiş oluyorsunuz. Bayağı 6-7 kişiye ceza kestiler. Evet. Viyana Havalimanı masum değilmiş yani öyle demiştim ama cezalar burada da var. İzlediğiniz diğer videolara aldanmayın. Eğer el çantası seçeneğini seçtiyseniz, sırt çantasıyla girmeye çalışırsanız direkt seçiyorlar bu kısım içerisinde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bir de şöyle bir durum var. Maalesef ayrı ayrı koltuklarda oturacağız. Çünkü ekstra vermek istemedik. 1 saatlik, 1,5 saatlik bir yol çünkü. Beni ta 11 atmışlar. Onu ta nereye attılar seni? Valla sen şanslısın, sen ön taraftasın. Sen en öndesin, ben en arkadayım. Aynı anda check-in yaptık aslında. Tek bir üyelikten aldık. Ama ona rağmen seni aslında 11 euroluk kısma koymuşlar. Beni herhalde free kısma koydular. Online check-in yaptığımızda 24 saat öncesinde bunu yazdırın çıktı olarak gerekli diye yazıyordu. Çıktı olarak da aldık ama telefondaki uygulama üzerindeki o QR kod yeterli oldu. Son 24 saat kalaya kadar da aynı fiyat üzerinden ekstra ekleyeceğiniz hizmetleri de ekleyebiliyorsunuz. Ama en son 2 saat kala artık değişiyor tarifeleri. İyi bakalım, başka saatte görüşürüz. Hayır. Tamam yani eşya ağır şimdi. İster istemez ağırlık var o zaman. Yani uçaktakiler kusura bakmasın, hanım kıymetli. Şimdiden verdiğim rahatsızlıktan dolayı seferdeki arkadaşlara kusura bakmasın. Önden arkaya kadar yürüyecek. Başka bir çözüm yok. Sen ya burada bekleyeceğim ya da önden en arkaya yürüyeceğim. Bayağı beklemen gerekiyor ve de soğuk hemen yapıyor.
deneriz. Hadi bakalım. Yolcu sorumluluğunda olan aktarmalı uçuşumuzu tamamladık aslında. Evet, bence gayet başarılı bir programdı bizim için. Sonuçta Venedik'e ulaştık. Yani herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Hızlı bir şekilde boarding kartlarımızı, check-inlerimizi online yaptığımız için telefondan QR kodları okutup hızlı işlemlerimizi hallettik. Stresimiz yoktu çünkü ekstra olarak kabin bagajlarımızı eklemiştik zaten. Yani dediğimiz gibi böyle ölçülerde ve kiloda bir sıkıntınız varsa bunu almakta fayda olacaktır. Havalimanında bu stresi yaşamak adı altında. Uçuşla alakalı, uçakla alakalı yorumlarımızı yapalım. Koltuklar benim beklediğimden rahattı. Evet, Sence nasıl? aynen. Gerçekten rahat. Hatta biz bir keresinde Anadolu Jet'te çok dar bir koltukta oturmuştuk. Ona göre çok rahattı. Koltuklar ferahtı. Yani her gün business'ta uçmuyorsanız ekonomi için gayet iyi bir uçuştu bence. Sadece Kadir'in yanımda da olmasını isterdim. Belki de hani Ryanair'in ofisine belki rica edebilirdik ama yabancı firmalarda biliyorsunuz bazen olmuyor böyle şeyler denesek de. Onun için de uğraşmadık. Evet, gerçekten sıkıntısız bir şekilde bu aktarmalı uçuşu tamamlamanın sevinci içerisindeyiz aslında. Ve en önemlisi de Venedik'e geldik. İlk kez geldik. Size de Venedik vlogumuzda buranın detaylarını göstermek istiyoruz. Evet, gezelim, görelim, bir taraftan da eğlenelim ve farklı bilgiler edinelim diyorsanız kanalımıza abone olmaya davet ederiz sizi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.